YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun sevgili dostlar. Tabii ki hani böyle günler sadece bir kere değil mi? Sadece bir günde mi Dünya Kadınlar Günü kutlu oluyor? Sadece bir günde mi annelerimizi, babalarımızı Babalar Günü'yle anıyoruz? Eee, Bizler kainatta çok önemli bir zincire hizmet eden ruhlarız aynı zamanda. Yine de adet yerini bulsun. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Bütün kadınların artık değil mi dişil enerjinin 2023 girişiyle zaten çok defalarca uyanacağını, yükseliş yapacağını bolca konuşmuştuk. Artık uyanış zamanı her birimiz için. Adet dediğim gibi yerini bulsun. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Sizler de iyi ki varsınız. Her birinizi çok seviyorum sevgili dostlar. Şimdi Ay'ın Kova burcundaki seyrindeyiz. Değil mi? Bakın ne kadar manidar. Ay ne? Dişil enerji değil mi? Kadınları temsil ediyor, dişil enerjiyi temsil ediyor. Ve aynı zamanda Kova nedir? Hani gruplar, sosyal gruplardan Kova'nın olduğu yerde biliyorsunuz bahsediyoruz. Çok yani böyle bir güzel bir güne de gelmiş olması Kova burcu kitleleri, grupları, toplulukları temsil ediyordu dediğim gibi. Ve akşam saatlerinde de Venüs'e kavuşması hani ekstra bir günümüzü güzelleştirebilir sevgili kadın arkadaşlarım. Şimdi gece vaktinde 00:07'de gerçekleşecek. Dün bunun üzerine konuşmuştuk. Ay ve Jüpiter arasındaki dikleşmenin etkin olduğu bir saate doğru ilerliyoruz. 00:07'de Türkiye saatiyle gerçekleşecek. Neydi? Dün de bahsettim. Bir şeyleri çok abartma olarak hayatımızda ortaya çıkabilir, tezahür edebilir bu enerji. Ay Kova'da ne var? Birazcık isyankar bir enerjimiz var içimizde. Mümkün olduğunca hayatımızdaki otoriter figürlerle dikleşmeyelim sevgili dostlar. Hani fazlasıyla dikleşmeyi kaldırmayacak bir gecedeyiz. Abartılara fazlasıyla açığız ama bugün güne Ay ve Kiron arasındaki hani sekstil dediğimiz şifa enerjisinin, iyileşmenin, duygularımızla bizim de yaşanmışlıklarımız var. Unutmayın herkesin bir yarası vardır. Hiç kimsenin yarası yok değil sevgili dostlar. Hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü gibi değildir hayatımızda. Kendimizi iyi hissedebiliriz, zinde hissedebiliriz. Hani en azından zorlayıcı bir atmosfere geçiyoruz ama Ay bugünden bu Mars ve Uranüs arasındaki dikleşme atmosferini fazlasıyla tetikliyor olacak. Kazalara tabii ki kırgınlıklara, kontrol dışı olaylara da fazlasıyla açık olabiliriz sevgili dostlar. Kendimizi çok zinde hissediyoruz tamam. Yaralarımız varsa başkalarının da yaralarını aynı hani kendi yaralarımız gibi hissediyorsak o zaman birbirimizi şifalandırmak üzere değerlendirelim bu sabah. Bol bol şifa çalışmalarına yönelebilirsiniz sevgili dostlar. Zaten bu arada aynı zamanda cumamız hayırlı olsun. Herkesin cuma gününü tebrik ediyorum şimdiden. Hayırlı cumalar diliyorum. Maneviyatı da fazlasıyla ön plana alabileceğimiz bir zamandayız. Merkür-Neptün kavuşumunu da deneyimliyoruz sevgili dostlar. Hani bunu gölge tarafında biraz çabuk pes etme, hani hayal kırıklığı, dikkat dağınıklığı olarak üzerimizde çalışabilir. Fakat hani ileriye yönelik hayallerimizi, tamam, dualarımızı artık olumlama olarak kendi hayatımızda da değerlendirebiliriz. Adeta hayallerimizi gerçeğe de çevirebiliriz. Fakat olumsuz yanında da bakın yalan yanlış haberler de olabilir. Merkür her duyduğumuza inanmamak da doğru olacaktır. Biraz dediğim gibi dağınıklık, çabuk pes etme durumları da üzerimizde hakim olabilir. Şöyle bir Uranyen prensipte de dün de bahsetmiştim. İstisle çalışıyor olması hani kontrol dışı bakın Merkür kardeşler, akrabalar tamam mı? Trafik, araçlar. Dikkat edelim ki bu hani Jüpiter'le de burada bizi kardinal oluşturması bir şeyleri çok çok abartabileceğimizi de ortaya koyabilir. Aynı zamanda Jüpiter nedir? İnançlar. Yani inançlarımızı, hayata karşı görüşlerimizi, felsefik bakış açımızı da çok fazlasıyla ölçüsüzce de birbirimize hani tam da böyle seçim arifesine doğru ilerlerken ortaya koymak, zıtlaşmak, kontrol dışı olaylar yaşatabilir sevgili dostlar. Dün de söyledim ya Kiron gökyüzünde karma asteroidi ile birlikte çalışıyor. Lütfen kimsenin kalbini kırmayın. Karmik hesaplaşmalara da fazlasıyla açık olabiliriz. Bu dönemde Merkür ve Neptün balık burcundaki kavuşumda tamam helalleşme odaklı olun. Kalp kırmayın. Doğru bilgiye ulaşmanın bizler için önemli olacağının farkında olun. Bakın bu çok güzel. Hani böyle geçen günde Merkür Uranüs arasındaki sekstil açıyı hissediyoruz. Mars Uranüs arasında uyumlu bir atmosfer var. Evet daha etkin olarak Mars ve Uranüs arasındaki
gerginlik, dikleşme atmosferi üzerimize bir stres oluşturabilir. Fakat, hani, yaratıcı yönümüzü ortaya çıkarmak, işte, sanatla uğraşanlar için, tam Neptünyen, şiir yazanlar için, bir şeyleri hayalinizdekilere oturup idealize edip kağıdı kalemi ele alıp çizimler yapmak için de oldukça, hani, elverişli bir zaman dilimi olacaktır. Duayla, meditasyonla böyle birazcık, sert bu gökyüzünün enerjisini kontrol altında geçirmeye özen gösterelim. Gerçekten kontrol dışı kazalara da bireysel olarak hayatımızda öngöremediğimiz olaylara da açık olabiliriz sevgili dostlar. Geldiğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Mümkün olduğunca sabah saatlerini böyle şifamıza odaklanarak geçirelim. Az sadaka büyük belayı def eder diyorum. Sevgiler, mutlu akşamlar diliyorum.